Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu güzel yeleğin yapımını anlatıyorum. Oldukça kolay örülebilen bir model. Haroşa örgü, düz örgü, ters örgü, lastik örgüden oluşuyor. Güzel bir başlangıç modeliyle başlayacağız modelimize. Modelin sayıları 1 yaşa uygun, bebeğin gelişimine bağlı 1,5-2 yaşa kadar da kullanılabilir ölçülerde. Model için 1,5 yumak ip yeterli oluyor. 2 adet düğme gerekli. Şiş numaramız 3,5. Modelin ölçülerine bakalım. Boy 32 santim. En 28 santim. Roba genişliği 24. Yaka genişliği 10,5 santim. Modelin arkası da bu şekilde. Modelin sayıları 1 yaşa uygun. Diğer yaşlara nasıl uygulayabiliriz kısaca anlatmak istiyorum. Her yaş için 6'şar ilmek başlangıç sayımıza ekleyerek başlayabiliriz. Beden kısmını da dilediğimiz uzunlukta yapıp ardından bu kısma geçiyoruz. Burada da 3 yaşa kadar bu lastik örgü kısmının sıra sayısını sabit tutabiliriz. Diğer yaşlarda bir 4 sıra daha fazla yapabiliriz. Buradaki haroşa sıra sayısını da yine bir 4 haroşa çizgisi fazla yapacağız diğer yaşlar için. Ön kısımda da yine aynı şekilde omuz hizasında 4 haroşa çizgisi fazla yapalım. Kolaylıkla her yaşa uygulayabiliriz bu modeli. Yapılışına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok değerli. Yorum kısmına da hangi ilden, hangi ülkeden beni izliyorsanız yazın lütfen. Ben de görmüş olurum. Emoji dahi olsa yorumlarınız çok kıymetli. Şimdiden teşekkür ederim. Yapımına geçelim. Modelde kullandığım ip orta kalınlıkta anti peeling özellikli bambu karışımlı bebe yünü, renk numarası 450, 100 gram 240 metre bir ip. Şiş numaram 3,5. Modelimize 68 ilmek atarak başlıyoruz. İlk önce ipimi sabitledim. Bir normal klasik bir şekilde ilmeğimizi atıyoruz. Sonrasında da tam tersi yönden bu şekilde içten ilmeğimizi atıyoruz. Bir bu şekilde, bir normal dıştan, bir alttan parmağımıza geçirerek bu şekilde içten. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamlayalım. İlmeklerimi attım. Bakın bu şekilde görünüyor. Şimdi arka yüze geçtik. İlk sıramızı örüyoruz. Bir düz, bir ters, tekli lastik örgü yapıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Sonrasındaki ilmeğim ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde ilmeklerimizi tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Ön yüze örgümü çevirdim. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde tekli lastik örgümü yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ilmeğimi
ters ördüm. Düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düzleri düz örerek bu sırayı da tamamlayalım. İlmek attıktan sonraki ikinci sırada tamamlandı. Arka yüze geçiyoruz ve düz örerek haroşa örgümüzü oluşturuyoruz. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında tüm ilmeklerimi düz örgü yapıyorum. Sırayı tamamladım. Şöyle ön yüze çevirdim. Bakın ön yüzde ilk haroşa çizgimiz oluştu. Şimdi bu haroşa çizgimizi 4 sıraya tamamlıyoruz. Baştaki ipimizi bu şekilde arkaya atıyoruz. İlk ilmeğimizi de örmeden alarak tüm ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde düz örerek haroşamızı oluşturuyoruz. Lastik örgüden sonra 4 haroşa çizgisi oluşuncaya kadar ördüm. En son sırayı ön yüzde bir sıra düz örerek geldim. Arka yüzde ayrımlarımızı yapıp örgümüze o şekilde devam edeceğiz. Her iki uçta 7'şer ilmeğimiz haroşa örülerek devam edecek. Orta kısımda kalan ilmeklerimiz de ön yüzde düz, arka yüzde ters örülecek. Arka yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden bu şekilde alıyorum. Sonrasında 7 ilmeğim haroşa olacak şekilde örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği de sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşa ördüm. Sonrasında diğer uçta 7 ilmek kalana kadar 54 ilmeğimi ters örüyorum. ...54 ilmeği ters örerek geldim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Ve bu şekilde sırayı tamamlamış oluyorum. Ön yüze geçtim. İpimi arka atıyorum. Sıra başlarında ilk ilmeğimi de örmeden alıyorum. 7 ilmek haroşa. Orta kısımdaki ilmeklerim düz. Sıranın sonuna geldim. Kalan 7 ilmeğim de haroşa. Arka yüze çeviriyorum. Yine başta ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek başta ve sonda haroşa. Arka yüzde orta kısımdaki ilmeklerimde ters örgü. Ön yüze geçtiğimde de yine aynı şekilde her iki uçtaki 7'şer ilmeğim haroşa. Orta kısımdaki ilmeklerimde düz. Örgümüzü ilerletelim. Örgümü ilerlettim. Uç kısımdaki bu 4 haroşa çizgisi haricinde kenardaki bu haroşa çizgilerimiz 26 oluncaya kadar ördüm. En son sırayı arka yüzde örüp ön yüze geçtim. Ön yüzde eksiltmelere başlayacağız. Bu düz örgü kısmında toplamda 16 ilmek eksiltiyoruz. 7 ilmek haroşa örüyorum. Sonrasında ilk ilmeğimi kesiyorum. 1. Ardından 2 ilmek ördüm. Tekrar 1 ilmek kestim. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek kestim. 3. 2 ilmek ördüm. 1 ilmek kestim. 4. 1 ilmek ördüm. 1 ilmek kestim. 5. Arada bir ilmek örüp bir kesiyoruz. Bir iki ilmek örüp bir kesiyoruz. Bu şekilde. Bir iki ilmekte bir ilmekte bir. Şöyle bakalım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kestik. Bir örmüştük bir öncekinde. Şimdi 2 örelim.
6, bir örelim arada, 7. kez kestim, 2 örelim, 8. kez kestim, 1 ördüm, 9, 2 ördüm, 10, 1 ördüm, 11, 2 ördüm, 12, 1 ördüm, 13, 2 ördüm, 14, 1 ördüm, 15. Son olarak bir örüyorum, kalan 2 ilmeğim, bu da 16 ilmek kesmiş oldum. Şöyle kalan 7 ilmek haroşamı örüyorum, arka yüze çevirdim. Yedi ilmeğimi haroşa şeklinde örüyorum. Sonrasında bu ters örgü kısmındaki ilmeklerimi bir düz bir ters şeklinde lastik örgü yapıyorum. Şöyle bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde diğer 7 ilmek haroşa kısma kadar örelim. Haroşa kısma geldim. Kalan haroşa ilmeklerimi de örüyorum. Ön yüzdeyim. Şimdi lastik örgümüzü birkaç sıra bu kısımda ilerleteceğiz. Sonrasında haroşa kısma geçiyoruz. Kenardaki 7'şer ilmek sabit haroşa şeklinde devam edecek. Orta kısımdaki lastik örgümüzde tekli lastik örgü şeklinde devam edecek. Ters ilmeği ters, düzü düz örerek ön yüzde arka yüzde aynı şekilde örüyoruz. Lastik örgüyü 12 sıra ördüm. Son olarak ön yüzü örmüştüm. Arka yüze geçtim. Şöyle her ördüğümüz sırayı sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi haroşa örmeye başlıyoruz. Ön yüze geçtim. İlk haroşa çizgim oluştu lastik örgü kısmından sonra. 52 ilmeği haroşa örerek ilerletelim. Bu kısmı da 18 haroşa çizgisi olana dek ördüm. Şimdi omuz ayrımlarını yapıp yakadaki ilmekleri kapatacağız. Arka parçayı tamamlamış olacağız bu şekilde. Başlayalım. Omuz için 16 ilmek örüyorum. ...16 ilmek ördüm. Şimdi yaka kısmı için 20 ilmek kesiyoruz. Bir ilmek ördüm. İkinciyi örüyorum. Ve bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. Bu şekilde 20 ilmeği kapatalım. İlmeği kapattım. Kalan 16 ilmeği de örüyorum. Evet. Şu şekilde aparatlara buradaki ilmeklerimizi alalım. Bu şekilde arka parça tamamlanmış oldu. Yeleğimizin ön kısmına geçiyoruz. Şişimizi arka parçada kullandığımız ilmek atma tekniği ile 38 ilmek atalım.
38 ilmek attım şişime. Şimdi bir düz bir ters tekli lastik örgü yapıyorum. İlk ilmeğimi bu şekilde ters ördüm. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters bir düz şeklinde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde lastik örgümüzü yapıyoruz. Ön yüzde sırayı da tamamladım. Arka yüze geçiyorum ve tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Bu kısımda yaptığımız gibi 4 haroşa çizgisini tamamlayalım. 4 haroşa çizgisi ördüm. Son olarak ön yüzü örüp arka yüze geçiyorum. Şimdi her iki kenarda 7'şer ilmeği haroşa olarak devam ettiriyoruz. Tıpkı bu kısımdaki gibi. Orta kısımdaki ilmeklerimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü. Kurulumunu yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa ördüm. Diğer uçta 7 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerim ters örgü. 7 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Ön yüze geçtim. Ön yüzde her iki uçtaki 7'şer ilmeğim yine haroşa, orta kısımdaki ilmeklerim de düz örgü. Bu kenarda olduğu gibi 26 haroşa çizgisi olana dek örelim. 4 haroşa çizgisinden sonra kenar kısımdaki çizgiler 26 olana dek ördüm. Modelimize bu kısımda yaptığımız lastik örgüden devam ediyoruz. Aynı şekilde eksiltmelerimiz de olacak. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Her iki kenar sabit. Sonrasında toplamda 8 tane ilmek eksiltiyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek ilk ilmeğimi kestim. 1, arada bir ilmek ördüm. İkinci ilmeğimi kesiyorum. Bir ördüm. 3, bir ilmek ördüm. Dördüncü, bir ilmek ördüm. 5. defa kestim. Bir ördüm. 6, bir ördüm. 7, bir ördüm. Ve 8, bir ilmeğim kaldı. Bunu da örüyorum. 7 ilmek haroşamı da örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. 7 ilmek haroşamı örüp orta kısımdaki ilmeklerime geldim. Bu kısımda da lastik örgümü kurmaya başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters şeklinde orta kısımdaki ilmeklerimizi tekli lastik örgü yapalım. Kenar kısımdaki 7 ilmeğimizi de haroşa örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşayı ördüm. Lastik örgü kısmına geçtim. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzde, ön yüzde lastik örgümüzü kenarlardaki haroşaları aynı şekilde yapalım. Lastik örgüyü de bu kısımda olduğu gibi 12 sıra örelim. Devam edelim. Lastik örgü kısmını 12 sıra ördüm. Arka yüze geçiyorum ve tüm ilmeklerimi haroşa başlatıyorum. Ön yüze geçtim. Şöyle ilk haroşa çizgim oluştu. Bu kısmı bir 5 haroşa çizgisine tamamlayalım. Sonrasında bu kısımda ilmek kapatacağız.
5 haroşa çizgisi olana dek ördüm. En son sırayı ön yüzde örüp geldim. Arka yüzde bu kısımda 14 ilmeği kapatıyoruz. Kalan 16 ilmeğimiz ile omuz kısmına devam ediyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek örüyorum. Diğerini üzerinden atlatarak kapattım. 2 3 4 5 13 ve son olarak 14. 16 ilmeğimizi haroşa örerek devam ettiriyoruz omuz kısmı için. Şöyle sıramızı bir tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Bu kısım bu şekilde 6 haroşa çizgisine tamamlandı. Bu kısımdan itibaren de bir 14 haroşa çizgisi kadar örelim. 16 ilmeği 14 haroşa çizgisi ördüm. Şimdi omuz birleştirmesini yapıyoruz. Arka parçamızın ön yüzü bu şekilde. Ön parçamızda yine 2 ön yüz üst üste gelecek şekilde bu şekilde birleştiriyorum. Sonrasında bu kısımdan örerek birleştirmesini yapacağız omzun. Daha kolay olması için bir tığ yardımı ile birleştirmeyi yapacağız. İlk önce tığdan bir ilmek alıyorum. Sonrasında buradan omuz kısmından bir ilmek alacağım. İkisini birlikte ördüm. Ardından bir ilmek şişimden, bir ilmek de diğer kısımdan alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. 2 ilmek aldım. Tığdaki ile üçünü birlikte ördüm. Bu şekilde arka yüzde birleştirmeyi tamamladık. Ön yüzde de düzgün bir birleştirme elde ettik. Diğer ön parçaya başlayalım. Burada olduğu gibi 38 ilmek atıp sonrasında 2 lastik örgü sırası örelim. Sonrasında 4 haroşa çizgisi, ardından her iki kenarda 7'şer ilmek haroşa, orta kısım ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü, 26 haroşa çizgisi olana dek örelim. Bu kısma kadar gelelim. Diğer parçayı da ilerlettim. Düz örgü kısmını tamamladım. Lastik örgü kısmına geçiyorum. Öncesinde bir ilik çalışmamız olacak. Üç ilmek örüyorum. Sonrasında bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında bu kısımda yaptığımız gibi 8 ilmek kesiyoruz. Kalan 7 ilmek haroşayı da örüp arka yüzde ve ön yüzde bu kısmı 12 sıra lastik örgü yapıyoruz. Sonrasında da 4 haroşa çizgisi örelim. Lastik örgü kısmından sonra tüm ilmekleri 4 haroşa çizgisi ördüm. Açmış olduğumuz ilikten sonra da 10 haroşa çizgisi oluştu. İkinci iliğimizi açıyoruz. Yine aynı şekilde 3 ilmek örelim. Sonrasında bir doluyoruz. Bir ilmek kesiyoruz. Sırayı tamamlayalım. Bu kısmı 6 haroşa çizgisini tamamladıktan sonra ilmeklerini kapatıyoruz. İlikten sonra 2 haroşa çizgisi daha ördüm. İlmeklerimi kapatmaya başlıyorum. Bir örüp diğerini üzerinden atlatarak kapatalım. 16 ilmeğimiz kalana kadar.
ilmekleri kapattım. Kalan 16 ilmeği bu kısımda olduğu gibi 14 haroşa çizgisi örelim. Sonrasında iki parçayı da bu şekilde ön yüzleri üst üste gelecek şekilde omuz birleştirmesini yapalım. Sağ ön parçayı da tamamlayıp omuz birleştirmesini yaptım. Kenar kısmın dikişini tamamladım. Diğer tarafı da birlikte yapalım. Şöyle alt kısımdan ilk önce her iki ucu sabitleyelim. Her iki uç kısmı sabitledim. Bu kenardaki tırtıklardan karşılıklı alarak dikişimizi yapıyoruz. Dikişimiz ilerledikçe ipimizi çekip buradaki dikişin formunu verelim. Lastik örgünün başlangıç kısmına kadar, yani bu kısma kadar dikişimizi yapalım. Dikişini tamamladım, düğmelerini ekledim ve bu güzel modelimiz tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Emoji dahi olsa yorum kısmına yorum bırakın. Model ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları da sorabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.